Merhaba sevgili History Media takipçileri ve beni yeni keşfedenler. Aylardır bu kanalda sizlerle bir aradayım. Çeşitli konularda görüşlerimi, düşüncelerimi paylaşıyor. Elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye, belki de biraz ilham vermeye çalışıyorum. Ve açıkçası bu konuda takdir edildiğimi de görüyorum. Çünkü takipçi sayım her geçen gün artıyor. Ailemiz büyüyor. Bu da beni hem çok mutlu ediyor hem de her yeni video için inanılmaz motive ediyor. Videolarıma gelen yorumlarda sık sık görüyorum ki kim bu Yaman, neler yapar diye merak eden çok sayıda arkadaşımız var. Hatta bazen abi sen kaç yaşındasın ya gibi sorular bile geliyor. İşte tam da bu yüzden bugün kendimi size daha yakından tanıtmak, hayatımın kapılarını size aralamak istedim. İtiraf edeyim, bu benim için hiç de kolay olmadı. Tarihi bir kişiliği meşhur birini anlatmak çok daha kolaydır da insan kendi hakkında konuşmaya gelince nedense hep biraz zorlanır. Kelimeler boğazına düğümlenir. Ama ben sözü daha fazla uzatmadan gelin yaklaşık 70 yıllık hayat hikayemi size tüm samimiyetimle, tüm çıplaklığıyla anlatmaya başlayayım. Umarım sonuna kadar keyifle izlersiniz. Öncelikle önemli bir noktayı netleştirmek isterim. Ben bir tarihçi değilim. Tarih sadece benim için büyük bir hobi, bir tutku, hayatımın vazgeçilmez bir parçası. Ama profesyonel olarak tarih eğitimi almadım. Bu konuda lütfen yanlış anlaşılmasın. Ve evet, ben Yaman Yaşınel. 22 Kasım 1956'da Napolyon'un dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu dediği bu güzel şehirde dünyaya gözlerimi açtım. Ve inanın o günden beri hayatımın nasıl da hızla akıp geçtiğini, zamanın nasıl da su gibi aktığını fark edemedim bile. Şimdilerde neredeyse 70 yıla merdiven dayamış bir öyküyü belki de size birkaç dakikada değil ama yine de sıkmadan bir solukta anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız şimdi hayatımdaki bu yolculuğa birlikte çıkalım. Yaman ismi oldukça ender isimlerden biri, değil mi? Kulağa biraz erkeksi, biraz da asi geliyor sanki. Hayatım boyunca sanırım sadece 4 ya da 5 Yaman'la tanıştım. O kadar az ki. Ama son yıllarda bu isim oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bu da benim hoşuma gidiyor. Şimdi size adımın neden Yaman olduğunun, o yürek burkan ama bir o kadar da anlamlı hikayesini anlatayım. Bu hikaye aslında benim ailemin ve rahmetli annemin kalbinde büyük bir yer tutuyordu. Hikaye şöyle başlıyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin o dönemki çok değerli dekanı Ordinarius Profesör Doktor Ekrem Şerif Egeli'nin 23 yaşındaki pırıl pırıl oğlu Yaman bir gün babasının otomobilini alır ve arkadaşlarıyla birlikte o dönemin popüler yeri Tarabya'ya kafa dağıtmaya, biraz eğlenmeye gider. Maalesef o günün koşullarında bugünkü gibi güvenlik önlemleri yoktu. Fransız okulu Papillon'un önündeki keskin viraja hızla giren otomobil kontrolden çıkar ve korkunç bir şekilde denize uçar. Ne yazık ki gencecik Yaman boğularak hayatını kaybeder. Annesi Vecihe Hanım ise evlat acısının dayanılmaz ağırlığı altında tam 993 gün sonra, yani yaklaşık 2,5 yıl sonra yurt dışına çıkar, vaktiyle oğlu Yaman'la dolaştığı yerlerde onun anılarını, izlerini arar ve bu arayışını, içindeki o tarifsiz evlat acısını kaleme alır. Ve Cihan'ım o notlarını, o yürek yakan satırları benim doğduğum yıl olan 1956 yılında derleyip Bir Yaman Vardı ismiyle bir kitap olarak bastırır. İşte
tam da o günlerde annem bana hamileyken bu kitabı okumuş ve kitaptan o kadar etkilenmiş ki kendi kendine eğer bir gün oğlum olursa adını kesinlikle Yaman koyacağım diye söz vermiş. Ve gördüğünüz gibi sözünü de tutmuş. Bu ismin bana kattığı anlam paha biçilemez. Annem Misbah Yaşınel tam bir İstanbul hanımefendisiydi. Öyle kibar, öyle zarif, öyle hoş sohbet biriydi ki Milli Reasürans şirketinde çalışırken ben dünyaya gelmişim. Annem de o an tamam kariyer hayatı bitti artık evin patronu benim demiş ve kendini tamamen bize yani evine ve ailesine adamış. Hayatının geri kalanını bize vakfetmişti. Hatta babamın o dönemdeki siyasi hayatı nedeniyle İran Şahı Rıza Pehlevi ve Prenses Süreyya'nın şerefine Dolmabahçe Sarayı'nda verilen o meşhur Dillere Destan davete ben de dolaylı olarak katılmışım. Dolaylı olarak diyorum çünkü o gün annem beni karnında taşıyormuş. Rahmetli annem hep gülerek anlatırdı. Senin yüzünden o güzel yemeklerden yiyemedim Yaman. Bütün davet boyunca aç kaldım diye hep dert yanardı. Babam İsmet Yaşınel ise Rize Ardeşen'den çıkıp İstanbul'a gelmiş, bu şehre kök salmış, kendi emeğiyle yükselmiş bir avukattı. Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu dönemde İstanbul İl Genel Meclisi'nde tek CHP'li üye olarak dimdik durmuş, adeta tek başına bir kale gibi mücadele etmiş. O dönemdeki zorlu siyasi atmosferde bile inançlarından asla taviz vermeyen prensipli bir adamdı. Gazeteciler ve muhalifleri ona gül bahçesinde bir diken derlermiş. Hakikaten de öyleydi. Esprili, dobra, bazen keskin ama bir o kadar da inatçı, bildiğinden şaşmayan bir adamdı. Kararlılığımı ve inatçılığımı ondan aldığımı söyleyebilirim. Bir de ablam vardı. Mevhibe müstesna. 11 Aralık 1952 doğumlu, benden tam 4 yaş büyük. Çocukluğumun o bazen kavgacı, birbirimizle didiştiğimiz ama hep şefkatli, hep destekleyici yol arkadaşıydı. Benim ilk arkadaşımdı, ilk sırdaşımdı. Maalesef kısa bir süre önce onu kaybettik. Hala içimde büyük bir sızı var. Sanki bir parçam eksikmiş gibi hissediyorum. Bu kaybın acısı hala çok taze. Ailece ilk olarak Çengelköy'de havuz başında yaşadık. Oranın o sakin sokakları, komşuluk ilişkileri, boğazın serin esintisi, o daracık sokaklarda top oynadığım, saklambaç oynadığım, erik ağacını taşlarken komşumuzun oğlunun başını yardığım günleri hiç unutamam. Unutulmaz anılar biriktirdim orada. Sonra babam bir gün yeter artık, hadi biraz hareket olsun, şehir merkezine inelim dedi ve Bağdat Caddesi'ne taşındık. İşte o zaman hayatım adeta vites yükseltti. Bambaşka bir dünyaya adım attım. 1963'te Erenköy İlkokulu'na başladım. Daha okula başlamadan babam bana okuma yazmayı öğrettiği için okulun ilk günlerinde sınıf arkadaşlarım fasulye taneleri ve kibrit çöpleriyle harf oluşturmaya çabalarken benim canım sıkılıyordu. Ne yapayım? Ben önceden öğrenmiştim. Evet, kabul ediyorum. Küçük bir afacan olarak derslerden çok oyun peşinde koştururdum. Okul bahçesinde yaramazlık yapardım. Öğretmenler beni yakalamak için peşimden koşarlardı. 1968'de Karaköy'deki Saint-Benoît Fransız Erkek Lisesi'ne geçtim. Fransız Katolik rahiplerin aşırı sıkı disiplin kurallarıyla yüzleşince başta aman Allah'ım ben nereye düştüm dedim. Hani derler ya bir okul bir inziva yeri. Tam da öyleydi. Ama sonra o ortamı, o düzeni, o disiplini sevmeye başladım.
Okul üniforması, her sabah bonjour monsieur diye selamlaşmalarımız ve tabii ki her gün şehir atları vapuruyla Asya'dan Avrupa'ya 20'şer dakikalık o büyülü yolculuklar. O vapur yolculukları benim için günün en keyifli anlarıydı. Çay simit müptelası olmam da o günlerden kalma. En sevdiğim hava durumu sis ve lodostu. Çünkü vapurlar çalışmadığı için okul yerine ucuz 11 matinesine sinemaya giderdik. Sonra kimin aklına geldiyse Boğaz Köprüsü diye bir şey yaptılar. Ve o kaçamaklarımız sona erdi. Okula karşıya geçemiyoruz mazeretimiz maalesef sona erdi. Lise yıllarım. Ah ah, kanımın deli deli aktığı, enerjimin tavan yaptığı zamanlardı. Akşamüstü Divan Pastanesi'nde oturur, Bağdat Caddesi'nde arabayla turlar atar, arabada o dönemin hit şarkıları olan Sezen Aksu, Nilüfer, Cem Karaca, Ajda Pekkan kasetlerini sonuna kadar açar dinlerdik. Gönül sıkıntıları olduğunda da vazgeçilmezimiz Orhan Baba'yı dinler, Fenerbahçe'deki çay bahçelerinde arkadaşlarla kızlara takılırdık. Marmara Yelken Kulübü'nde havalı çocuk pozları keserdik. Sergil Doryan Kulübü'nde de az vakit harcamadım. O zamanlar elit takılmak modaydı. Buralarda olmak gençlik havalarımızın bir parçasıydı sanki. Kışın Uludağ'a kayağa gider, yazın optimist yelkenliyle denize açılırdık. Tam bir çapkın, züppe ve serseri hayatı yaşıyorduk aslında. Ama bir gün hayatıma öyle bir şey girdi ki kendimi adeta Yeşilçam filmlerinde bir sinema sahnesinde sandım. Bir tanıdık geldi, "Yaman, fotoromanda oynamak ister misin?" dedi. Gözlerim parladı. Saklambaç gazetesinde her gün bir bölüm yayınlanan fotoromanda dönemin ünlü isimlerinden Necla Fide ile başrol. Objektifler, romantik pozlar, aşk dolu bakışmalar, bu iş tam benlik. Ben bu iş için doğmuşum dedim içimden. Fotoromanın yapımcısı Arif Keskiner beni öyle beğendi ki Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın o unutulmaz Kapıcılar Kralı filminde bana ufak bir rol bile verdi. Tam şöhret kapıda yıldız oluyorum derken ailem frene bastı. "Yaman, okulun aksamasın, artistliği bırak, derslerine odaklan." Haklıydılar belki ama o kısa macera içimde hala tatlı bir ukde olarak kaldı. Lise hayatım dersler açısından biraz sıkıntılıydı. Tam bir ergenlik komedisiydi diyebilirim. Yelkencilik, kayak, haylazlık, dersler mi? Onlar biraz arka plandaydı maalesef. Kafam çalışmadığından değil, devamsızlıktan birkaç kez sınıfta kaldım. O zamanların tabiriyle çift dikiş yapmaktan başım dönmüştü. Öğretmenler, "Yaman, bu gidişle diploma hayal olacak" derdi. Ama ben pes etmedim, inat ettim, sonunda liseyi bitirdim. Diplomamı almaya gittiğimde okul idaresinde çalışan gayrimüslim sekreter ablamız bana gülümseyerek "Yaman, sen bu okula başladığında gencecik bir kız idin. Şimdi benim oğlum bu okulda okuyor" demişti. Düşünün artık ne kadar uzun sürdüğünü. Derken lise bitti, önümde yeni bir sayfa açıldı. Üniversite seçme sınavında Bursa Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandım. Artık ciddi bir adam olurum, iş hayatına atılırım diye düşünürken 12 Eylül darbesi oldu. Ülkede anarşi, öğrenci olayları, belirsizlik zaten hakimdi. Babam, "Oğlum, bu kaosta burada durma. Yurt dışına git, kendini geliştir" dedi. Hak verdim, pılımı pırtımı topladım ve yeni bir maceraya yelken açtım. 1981 yılında Almanya'ya gittim ve Bremen Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'ne kayıt oldum.
Lise yıllarımdan beri hep hayalim olan grafik tasarım ve fotoğrafçılık okuyacaktım. Sanata olan ilgimi profesyonel bir alana taşımak istiyordum ve tam da o yıl hayatıma başka bir bomba düştü. Ama bu çok tatlı bir bombaydı. Nadia. Hayat dolu bir Alman kızı. Tanıştık, aşık olduk ve aynı yıl, evet yanlış duymadınız, aynı yıl evlendik. Hızlısın vesselam diyeceksiniz. Haklısınız. Hız benim genlerimde var. Almanya'da hayat başlangıçta zordu ama bir o kadar da keyifliydi. Yeni bir dil öğrenmek, dersler, zorlu projeler, farklı bir kültür ama ben bu zorlukları hep birer fırsat olarak gördüm. 1986'da dönem birinciliğiyle mezun oldum. Diplomayı aldığımda inanılmaz bir gurur yaşadım. Hocalarım, "Yaman sende iş var, bu alanda çok başarılı olursun" dediler ve mezuniyetten sadece 6 ay sonra aynı fakültede tam 3 semestre boyunca öğretim üyeliği yaptım. Öğrenciyken hocaları çıldırtırdın, şimdi sen hoca oldun diyerek kendime çok güldüm. Hayatın ironisi işte. 1988'de vatanıma hizmet vakti geldi. Burdur'da kısa dönem bedelli askerlik yaptım. Hem bedelli hem de biraz torpilli olduğum için yazıcıydım. Yani masa başında çalışıyordum. Uyduruktan askerlik yapmama rağmen 2 ay boyunca o şerefli üniformayı taşımaktan büyük gurur duydum. Bambaşka bir duyguydu. Bana askerliğin en güzel yanı nedir diye sorarsanız, sabah uyanınca bugün acaba ne giysem diye bir derdinin olmaması derim. Düşünsenize, her gün aynı şeyi giyiyorsunuz. Ne büyük rahatlık. Askerlik bitince tekrar Almanya'ya döndüm ve kendi grafik dizayn atölyemi kurdum. Artık özgürdüm. Kanatlarımı açtım. Kısa sürede "Allah yürü ya kulum" dedi. Ünlü Alman firmalarıyla 5 yıldızlı otellerle çalıştım. Aklınıza gelebilecek birçok büyük markayla çalıştım. Türkiye'den de bu arada projeler geliyordu. Mesela İstanbul'un incisi Çırağan Kempinski'nin açılış broşürünün fotoğraflarını ben çektim. O iş kariyerimde gerçekten bir dönüm noktasıydı. Uluslararası alanda da adımı duyurmamı sağladı. Fotoğrafçılık tutkum da aldı başını gitti. 10'a yakın fotoğraf kitabı çıkardım. Her biri benim gözümden bir dünya. Nadia ile olan 15 yıllık evliliğimiz 1996'da sona erdi. Kavga mı ettiniz, ne oldu diyeceksiniz? Yok. Hiçbir kavgamız, büyük bir anlaşmazlığımız olmadı. Sadece biz bu işi yürütemiyoruz, arkadaşlığımız evlilikten daha iyi dedik ve medeni bir şekilde ayrıldık. O kadar medeni ki hala çok iyi arkadaşız. Boşanmak da medeni bir iş. Medeni hali evli bekar sözü muhtemelen bundan kaynaklanıyor olmalı. Her ikimiz de hayatlarımızda yeni yollar çizdik, birbirimize saygı duymaya devam ettik ve hala da devam ediyoruz. 1999 yılındaysa hayat bana bambaşka bir sürpriz yaptı. Evlilik dışı bir oğlum oldu. Jan Selenite. Hayatım boyunca yaptığım en başarılı tasarım. Babası kadar yakışıklı mı derseniz, belki benden bir tık daha az yakışıklı ama görenler onu Kıvanç Tatlıtuğ'un gençliğine benzetiyor. Evet, havalı bir oğlum var. Ne yapayım? Genler işte. Onunla olan bağım çok özel. Hayatımın en büyük hediyelerinden biri. 2009 yılında büyük bir Alman online şirketinden aldığım teklifi değerlendirerek kendi atölyemi kapatıp pazarlama ve tasarım departmanının başına geçtim. Yaratıcılığımı konuşturmaya devam ettiğim deli dolu çok keyifli yıllardı. Bu dönemde birçok başarılı projeye imza attık. Ekibimle birlikte harika işler çıkardık. Bu arada ilginç bir detay, Türkiye'deki seçimlerde
hiç oy kullanamadım. Neden mi? Enteresan bir hikaye. Tam seçmen yaşına geldiğimde 12 Eylül darbesi oldu. Biliyorsunuz o dönemde birçok hak kısıtlandı. Daha sonra Almanya'da yaşayan Türklerin yurt dışında oy kullanma hakları yoktu. Sonra gurbetçilere de oy kullanma hakkı çıktı ama o arada ben Türk vatandaşlığından çıkmış Alman vatandaşı olmuştum. Yine oy veremedim. Kaderin cilvesi diyelim. 2013'te Alman vatandaşlığına geçtim. Aslında senelerdir buna hakkım vardı ama hiç içimden gelmiyordu. Türkiye'den kopmak istemiyordum. Eşimin yanıma gelmesini daha kolaylaştırmak için hadi Alman olayım bari dedim. Alman olmak için sadece müracaat etmek yetmiyor. Yazılı bir sınava sokuyorlar. Çoğu doğma büyüme Almanın tökezlediği soruların tamamını cevaplayıp o sınavı da atlattım. Ama kalbim her zaman Türkiye için atmaya devam etti. Ve geldik hayatımın belki de en güzel dönüm noktalarından birine. 2 Ekim 2014'te ikinci evliliğimi yaptım. Hayatımın aşkı güzel eşim Ebru Özmeriç. Aranızda belki onu tanıyanlar da vardır. Kendisi 1983 Türkiye güzeli. O dönemde yaşayanlar belki hatırlarlar. Hülya Avşar'ın evli olduğu ortaya çıkınca tacı elinden alınmış ve kraliçelik tacı Ebru'ya verilmişti. O da Londra'da Türkiye'yi temsil etmiş, hem de aslanlar gibi göğsümüzü kabartarak. Miss Turkey. My name is Ebru Özmeriç. I'm a student and ballet teacher and I come from Istanbul. Miss Turkey. Peki Ebru ile nasıl tanıştık? İşte burası da ayrı bir hikaye. Facebook üzerinden tanıştık. Evet, yanlış duymadınız. Sosyal medya sağ olsun. Ebru da benim gibi Saint Benoît Lisesi'nde okumuş. Yani okul arkadaşı sayılırız. O yıllarda Saint Benoît Lisesi'nde erkekler ve kızlar aynı bahçede ama bir utanç duvarıyla bölünmüş ayrı binalarda öğrenim görüyorlardı. Ebru da benden 9 yaş küçük olduğu için o dönemde radarıma takılmamıştı. Okulun Facebook sayfasında yaptığım bir paylaşımın altına bir gün bir yorum yapmıştı. Birkaç ay boyunca yazıştık, görüntülü konuştuk. Sonra Bodrum'da buluşmak üzere sözleştik. Ebru beni karşılamak için İzmir Havaalanı'na gelmişti. O sürgülü kapı açılıp da onu ilk kez kanlı canlı karşımda görünce ya bu kadın ya da hiçbiri dedim içimden. Bu kadar netti. İlk görüşte aşktı benim için. Ebru'yla hayatım adeta rengarenk oldu. Yıllardır aradığım huzuru, o içsel dinginliği ve mutluluğu onda buldum. Birbirimize çok yakışıyoruz ve her anımız macera dolu. Pandemi dönemi hepimizi evlere kapattı, değil mi? O zorlu günlerde herkes evde kendine bir uğraş buldu. Ebru geri dönüşüm malzemelerinden her biri birer sanat eseri olan inanılmaz güzel takılar yapmaya başladı. Ben de canım sıkılmasın diye, boş durmayayım diye bir şeyler yapmak istedim. Ve işte tam da o dönemde içimdeki tarih ve bilgi paylaşma tutkusuyla History Media diye bir YouTube kanalı açtım. Tarih, sanat, kültür ve biraz da muhabbet. Kendi dilimden anlatıyorum. Her bir videoya gönlümü koyuyorum ve hala da devam ediyorum. İzleyenler sağ olsun, Yaman abi süpersin, Yaman abi senin enerjin yeter diyorlar. Ben de tabii ki şımarıyorum. Bu kanal benim için sadece bir platform değil, aynı zamanda sizlerle kurduğum bu değerli bağın bir yansıması. Artık yolun sonuna doğru geliyoruz ama sadece bu video için.
2025'te emekli oldum. Sonra ne yapacaksın, boş mu duracaksın derseniz şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben hiç büyümedim. Hep çocuk kaldım. Sadece oyuncaklarım değişti. Eskiden çember, topaç, sonra yelken, kayak, şimdi de karavan ve YouTube. Birkaç ay sonra Almanya'yı terk edeceğiz. Emekliliğimde Ebru ile birlikte büyük bir hayalimiz var. Kendimize bir karavan alıp Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. Dağlar, denizler, yemyeşil köyler, antik kentler, güzel yurdumuzun her bir köşesini keşfedeceğiz. Yeni hikayeler biriktireceğiz. Bir yandan da tabii ki YouTuber'lığa devam. Hatta belki karavandan canlı yayınlar bile yaparız. Kim bilir? Hayat benim için bitmeyen bir macera. Ben de bu macerayı sonuna kadar yaşamak istiyorum. Ne de olsa gül bahçesindeki dikenin oğluyum. Durmak bana yakışmaz, değil mi? Umarım bu video ile benim kim olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi merak eden, bana dair bir şeyler öğrenmek isteyen herkesi tatmin edebilmişimdir. Elimden geldiğince açık sözlü ve abartmadan, doğumumdan bugüne kadar başımdan geçenleri, hayatımın önemli anlarını, acılarını, sevinçlerini, kısacası her şeyi tüm samimiyetimle anlatmaya çalıştım. Beni ve kanalımı takip etmeye devam edin. Çünkü anlatacak daha çok hikayem, paylaşacak daha çok şeyim var. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Ve en önemlisi görüş ve yorumlarınızı benimle paylaşmaya devam edin. Hepsi benim için çok 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 değerli. Unutmayın, sizin yorumlarınız bana yön veriyor ve beni motive ediyor. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz sevgiyle kalın, hoşça kalın.